Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben de size yine bugün çok cici geldim. Şöyle bakın, yaka detayı olan, kolları bu şekilde, etekleri bu şekilde bir cici bebek yeleğiyle geldim. Çok tatlı teyzeleri bu. Çok minnoş bir şey oldu. Şöyle bakın, güzel bir yaka yaptım bunda. Minicik bir yakası oldu. Aslında burayı beyaz bir renkle de yapsam olurdu ama rengi değiştirmedim. Size böyle güzel bir yelekle geldim. Şöyle arkadan da göstereyim. Bakın, arkadan da yakası şöyle şu şekilde duruyor. Tatlılık akıyor yeleğimden. Güzellik akıyor. Umarım siz de beğenir, benimle birlikte örersiniz. Ama benimle birlikte örmeye devam etmek için önce kanalıma abone olursanız, zil bildirimlerini de açarsanız, böyle ben paylaşırım, siz yaparsınız. Ne dersiniz? Örmeye başlayalım. Bebek iplerinin hepsiyle olur. Bakın, şu 5'e bakmayın. Şurada 3 milim yazıyor. 3 milimlik bir tığ ve bize 2 tane bebek ipi lazım. Şöyle bakın. Çok kalın değil benim bu ipim. İnce bir ip. Yani bebek iplerinin hepsi ince oluyor zaten. 2 tane ip alacaksınız. 3 milim bir tığ. Bir de makasınız olursa güzel olur. İpiniz uzatmadan kesebilirsiniz. Bir de buralarına dikmek için düğmelerimizin olması gerekiyor. Ben şu an daha dikmedim ama inşallah dikerim. Ne yapalım o zaman? Haydi örmeye başlayalım. Yakadan başlayıp etek uçlarında bitireceğimiz bir yelek. Şöyle ipimizi başlarken biraz uzun bırakalım. Şöyle uzun bir ip bırakın ve buradan başlayacağız. Bu ip bize sonra lazım olacak. Çok sıkı olmayan 61 tane zincir çekeceğim. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Evet, 61 tane zincir çektim. Artı 2 çekeceğiz. Bakın şöyle 1, 2. Burada bir farklı yaptım. Güzel oldu kenar. Bu 2 zinciri bıraktım. 3. zincirimden başladım. Bu zinciri saymayacağız. Bu yok, sayın bunu. Şimdi bir trabzan yaptım. Sıradakine geldim. 2, 3, 4, 10 tane trabzan yapacağız burada. Yeleğimiz hem çıtır pıtır hem de kolay örülüyor. Şuraya bakın, kaç tane yaptığımı hemen bırakacağım. 2, 2, 4, 6, 8, 9, 10. 10 tane trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Ve sıradakinden başladım örmeye. 13 tane de koluna yapacağız. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. 2 zincir. Şimdi sıradaki trabzan, sık iğneden başlayacağız ve 15 tane trabzan yapacağız. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Bu da arka için 15 tane. 10, 13 ve 15 olarak geldik. 2 zincir. Şimdi sıradaki zincirime batırıp 13 tane trabzan yapacağım. 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. 13 tane de ikinci kolumuz için 1, 2 tane zincir. Şimdi 10 tane de ikinci önümüz için trabzan yapalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Şöyle bakın. Bir, iki zincir çektim, döndüm. Bakın bu iki zinciri hep yok sayacağız. Hemen birinciden trabzanımı yaptım. Kenar için 4 tane trabzan. Düğme deliğine başlamak isterseniz buradan başlayın. 2 trabzan yapıp bir zincir çekip bir atladım. İkinciye trabzanımı yaptım. Bakın şöyle bir düğme deliği yaptım. Şimdi kuruluma geçmeye başlayacağız. Bu 4 tane kenar biyemiz. Bir zincir, bir yuva atladım. İkinciye bir trabzan. Bir zincir, bir atladım. Pardon, şurada 2, 4, 6, 8, 10. Yanlış mı yaptım? Atladım. Evet. Şurayı şöyle yapacağız. 5 trabzanda güzelliklerim. Bir zincir, bir atladım ikinciye. Evet, şöyle. Şu şekilde görünecek. Bir zincir buraya. Bir zincir ve bu çektiğimiz iki zincirin içine 2 tane trabzan. Şöyle bakın. 1, 2, 3 tane yuva yapmış olduk. 1, 2 zincir, boşluğun içine 2 trabzan. Bir zincir, bir trabzan atladım. İkinciye yine aynı şekilde bakın, bir zincir, bir atlayıp ikinciye. Bir zincir, bir atladım ikinciye. Bir zincir, bir atladım ikinciye. Şöyle. Şimdi bakın. İki zincirlerin önüne geldiğimizde burada birer tane trabzanımız kalıyor. Bir zincir. Şimdi buraya 2 tane trabzan. 1, 2 zincir. Aynı yere tekrar 2 trabzan. Bir zincir, bir atladım, ikinciden yine başladım. Ve aynı şekilde kutucuklarımı yaparak öbür kola kadar gideceğim. Bakın. Bir zincir. Şimdi yuvanın içine 2 trabzan. 1, 2 zincir, yuvanın içine 2 trabzan. Buraları hep bu şekilde yapacağız. Ve şimdi bir atladım, ikinciden başladım. Buraya kadar atlatmadan izlediyseniz bundan sonrası zaten hep bu mantıkta ilerleyecek. Yani mantığı burada anlatmış oldum. 1, 2. 2 zincir, tekrar aynı yerden yeniden başladım. Bir zincir, bir atladım ikinciye. Bir zincir, bir atladım ikinciye. Bir zincir, bir atladım ikinciye. Ve burada 5 tane trabzan yapacağız. 2, 3, 4 ve 5. Bakın bu zinciri bıraktım.
Bir, iki zincir çevirdim. Şimdi trabzanlarımın üzerine birebir batacağım. Ve bakın bu zincirlere bir zincir çektiğimiz yerlerin içine bir trabzan, trabzan tepesine bir trabzan, boşluğun içine bir trabzan, tepeye bir tane, boşluğun içine bir tane. Bakın buraya geldiğinizde şaşırmayın. Buraya da iki tanelerin tepesine batırdım. Bakın şöyle iki zincir çektiğim yere kadar geldim. Şimdi yine bu zincirin içine iki trabzan, bir, iki, iki zincir ve aynı yere iki trabzan. Burada hep bu işlemi yapacağız. Yani bunlar hep aynı şekilde olacak. İki trabzan, iki zincir, iki trabzan. Birebir battığımızda da bunların da tepelerine batmış olacağız. Ve böyle. Bakın. Şimdi yine bakın birebir batarak bir boşluğun içine bir trabzanın tepesine, bir boşluğun içine bir trabzanın tepesine, bir boşluğun içine bir trabzanın tepesine. Şimdi bakın yine burada tekrar göstereceğim. Şimdi şurada iki zincirli yerim var. Ne yapacağız burada? Bakın şunu yapmıştık. Şimdi burada bunların da tepesine batıracağız. Böyle. Ve yine iki trabzan, iki zincir, iki trabzan. Bu hep aynı olacak. Ve öbür iki köşede de aynı işlemi yapıp sıramı tamamlayacağım. Şöyle bakın görüntümüz bu. Burada düğme deliği yapmıştık. Bakın. Onun üzerinden içine bir trabzan yaparak geçeceğiz. Şöyle. Ve sırayı tamamlayacağız. Bakın bu iki zincirlere hiç batmayacağız. İki zincir çevirdim. Ve yine buradan 5 taneyi 1, 2, 3, 4 ve 5. Başlayacağız yine. Bir zincir, bir trabzan atladım ikinciye. Bir zincir, bir trabzan atladım ikinciye. Bir zincir, bir atladım ikinciye. Şu çubuklar hep birbirinin hizasına gelecek. Bakın şöyle. Şöyle. Bir zincir, bir atladım ikinciye, bir zincir ve bakın iki zincirli yerime geldim. Bir atladım. Buraya iki trabzan. Bir, iki zincir, yine aynı yere iki trabzan. Bir zincir, bir atladım ikinciye. Yani şurada ne yaptıysam burada da aynısını yaptım. Ve böyle örgümü, robamı büyüteceğim. Aynı şeyleri anlatarak kafanızı şişirmeyeceğim. Bakın aynı şeyi yaptım çünkü. Buradakinin aynısı. Burada da aynısı. Bir dahaki de, bir dahaki de. Ve böyle bu şekilde robamız büyüyecek. 0-1 yaş ölçülerinde anlatıyorum. 6 aydan 1 yaşa kadar 3-4 aylıkken bile başlayıp giydirebilirsiniz. Rahatlıkla olur. Biraz daha büyütmek için artış sırasını şöyle göstereyim. Bakın burada şey yaptık. 1, 2, 3, 4 tane kutucuğum var. 1, 2, 3, 4, 5 tane de trabzanlı sıram var. Bir kutucuk sırası daha ekleyerek artırabilirsiniz. Yani bir sıra daha eklediğinizde boyunu da 35-40 santim yaptığınızda 1,5 yaşına kadar 2 yaşına kadar ölçüye ulaşmış olursunuz. Şimdi ne yapalım? Robamızı örelim ve gelelim. Evet arkadaşlarım bakın böyle şimdi robamız tamam. Şimdi hem örnek zeminimizi hazırlayıp
hem de kollarımızı bırakarak devam edeceğiz. Bakın şöyle. 1, 2, 3, 4 tane kutucuklu sıram oldu. 1, 2, 3, 4, 5 tane de trabzanlı sıramız var. Şimdi burada şöyle hemen 1, 2 zincirimi çektim. 4 tane trabzanımı yine yapacağım. Ve 4. Bakın. Tığımın üzerine ipimi alıp bir trabzan atlayıp ikinciye bir trabzan yaptım. 1, 2 zincir çektim. Aynı yere bir tane daha. Bakın şöyle. 1, 2, üçüncüye atladım. 2 zincir çektim. Ve aynı yere bir tane daha. Tekrar 1, 2, üçüncüye. 1, 2 zincir aynı yere. Trabzanlarımı yaptım. Bu şekilde koltuk altına kadar gideceğiz şimdi. Şöyle bakın. Şimdi buradaki zincirli yerime bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan. Bakın burada ekstradan bir tane de artırmış oldum. Şöyle bir görüntümüz olacak. 1, 2 zincir çektim. Kolu bıraktım. Bakın. Yine buradaki zincirin içine bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan. Burada başlarken bir atlayıp ikinciden aldım. Ve sıramın sonuna kadar öbür artırma noktama kadar trabzanlarımı, V'lerimi yaparak ilerleyeceğim. Evet, sona doğru geldim. Bakın. Şimdi yine zincirimin içine bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan, bir yuvada burada yapmış oldum ve katladım kolumu. Tekrar buradan devam edeceğim. Böyle. Ve önündekinden başladım. Orada bir tane atlamamız gerekiyordu. Denk gelmesi için buralar öyle değil. Ve bu şimdi sıramı tamamlayacağım. 1, 2 zincirimi çektim ve çevirdim. Yine 4 trabzanımı öreceğim. Şöyle bakın. Şimdi bu yaptığım yuvanın içine 2 trabzan, 1, 2, bir zincir, aynı yere 2 trabzan. Öteki yuvaya geçtim. 2 trabzan, bir zincir, 2 trabzan. Şöyle. Öbür yuvaya geçtim. 2 trabzan, bir zincir, 2 trabzan.
Bakın şöyle. Öteki yuvaya geçtim. Hep bunu yapacağız. 2 trabzan, bir zincir, 2 trabzan şeklinde bütün yuvalara böyle yapacağız. Koltuk altına geldiğimizde bakın burada bir iki zincir çekmiştik ya. Bunu bırakacağız, yuvaya geçeceğiz. Yani sadece yuvaların içine. Bu burada rahat geçiş yapabilmek için yaptığım bir zincirdi. Şurayı daha bir rahat hale getirdim. Ve bakın böyle yuvalara sadece. Ve sıramı bu şekilde tamamlayacağım. Evet, örneğimizi bakın sırasını tamamladık. Ve yine döndüreceğiz şimdi. İkinci örnek sıralarımıza geçeceğiz. Kenarı yaptım. Şimdi bu yuvaları bu bir zincir çektiğimiz yerlere yapacağız. Bakın. İçine 2 zincir ve aynı yere yine trabzan. Hiç zincir çekmeden öbür yuvaya bakın. 2 zincir aynı yuvaya tekrar batırdım. Bakın. Hiç zincir çekmeden öbür yuvaya geçtim. 2 zincir tekrar ve bakın örneğimiz aynı şekilde geri başladı. Ve bu şekilde örneğimiz 2 sıradan oluşuyor. Ay hızım alamadım. Böyle buradan öbür yuvaya aralarda geçişlerde hiç zincirimiz yok. Ve böyle örneğimizi yaparak boyu tamamlayacağız. Bakın. Şimdi bunun içine yine 2 trabzan, bir zincir, 2 trabzan yapacağız. Tekrar yuva, tekrar trabzanlar derken büyüyüp gidecek. Evet arkadaşlar, bakın böyle bu boya geldik. Yeleğimiz 30 santim. Şu kenar tığlamasını yaptıktan sonra biraz daha uzayacak. Bu boy gayet iyi. En fazla 30, bilemediniz 35 santim yapın. 1 yaşına kadar mükemmel bir şekilde boyu olacaktır. Şimdi kenar tığlamama geçeceğim. Önce şu kenarı bakın 4 taneyi yaptım. Hemen buradan başlayacağım tığlamaya. Bakın buranın içine, ilk yuvanın içine 6 tane trabzan yapacağım. 3 4 5 ve 6. Bir zincir çektim. Sıradaki yuvaya sık iğne ile bağladım. Bir zincir çektim. Sıradaki yuvaya 6 tane trabzan yapacağım. 2 3 4 5 6. Bakın şöyle 6 tane trabzanı yaptım. Bir zincir çektim. Sıradaki yuvaya sık iğne ile bağladım. Bir zincir, tekrar sıradaki yuvaya 6 trabzan. İki, 4, 6. Bir zincir çektim. Sıradaki yuvaya sık iğne ile bağladım. Sona geldiğimizde şöyle tek kalıyor. Bakın hemen şuradan son trabzandan aynı yere 6 tane batarak burayı da böyle bitirelim. Kenar yapmayacağım. Şöyle. Bakın.
Şu şekilde. Ve burada ipimizi kesip saklayalım ve kol tığlamalarına geçelim. İpimizi buradan arkaya çekip güzelce saklayacağız. Şimdi bakın arkadaşlar, aynı bu eteğini tığladığım gibi kolunu da tığlayacağım. Hemen şuradan arkadan, bakın buraya ortaya zincir çekmiştik ya. Buraya bağlayalım. Şöyle taktım tığımı, ipimi aldım. Bakın. Buraya bir zincir, ipimi içinde yürüterek, bakın. 5 tane zincir çektim. Ve aynı yere tekrar batırarak bir trabzan yaptım. Bakın. Ve hemen sıradaki trabzana geldim. 2 zincir, aynı yere bir yuva. 1 2 atladım, üçüncüye bir yuva. Yaptığımız yuvalardan 1 2 üçüncüye böyle, bakın. Tekrar öbürüne geldim. 2 atlayıp üçüncüye yuvalar yaparak kolun etrafını döneceğiz. Bakın böyle. Bu aralığa geldiğimizde bakın şuraya şöyle bir yuva daha yaptım. Ve bakın bu ilk yaptığımız yuvanın içine bir sık iğne ile bağladım. Yine şu ipimi bir daha aldım buradan ve bir zincir çektim. Şu sıradaki yuvadan başlayacağız 6 trabzan yapmaya. 2 3 4 5 ve 6. Bir zincir sıradaki yuvaya bağladım. Etek ucunda yaptığımız tığlamanın aynısını da burada yapmış olacağız. Ve bütün kolun etrafını dolaşıp geleceğiz. Ve sonra yakamızı yapmaya başlayacağız. Biliyorsunuz bir de yakamız var. Minik bir yaka. Ve hemen ona başlayalım. Şimdi bütün etrafını dolaşıp bitireceğim. Evet arkadaşlarım, bakın kol kenarlarımız böyle bu şekilde oldu. Şimdi şurada bir ip bırakmıştık başlangıçta. Biraz uzun bir ip. Şimdi bunun ucuna ipimi bağlayacağım. Evet, ipimizi buraya bağladıktan sonra bakın şu ilk trabzanın olduğu yere ipi çıkarttım. 1 2 3 zincir çektim. Bir trabzan atlayıp ikinci trabzanın bakın şu tepe noktasına sık iğne ile bağladım. 1 2 3 zincir çektim. Şimdi bu ipimin düğümünü kaybedeceğim. 1 2 3. trabzana bağladım. 1 2 3 zincir, 1 2 3. trabzana bağladım. Bakın. 1 2 3 zincir, 1 2 3. trabzana bağladım. 1 2 3 zincir, 1 2 3. trabzana bağladım. Şöyle. 1 2 3 zincir, 1 2 3. trabzana bağladım. 1 2 3 3. trabzana bağladım. Bakın şöyle bir file oluşturacağız. En sona geldiğimde bir tane yakın kaldı. Onu da şöyle bir atlayıp batırdım. 1 2 3 4 5 zincir çektim ve örgümü çevirdim. Hemen bakın bu ilk boşluğun içine şuraya bir tane trabzan yaptım. 1 2 zincir çektim. Tekrar aynı yere bir trabzan daha yaptım. Sıradaki yuvaya bir trabzan, 2 zincir, bir yuva yaptım bakın. Yaptığımız bu boşlukların içlerine yuvalar yapacağız. Böyle her boşluğun içine bir yuva.
Sona kadar böyle yuvayı yaparak devam edeceğiz. En sona geldiğimde bir tane tek trabzan yaptım. Bakın çevirdim. 1, 2, 3 zincir çektim. Ve bu yuvamın bak içine şuraya batırdım. Bir trabzan yaptım. Tekrar bir trabzan daha yaptım. Bir zincir çektim. Ve aynı yere, aynı örneğimizde olduğu gibi şöyle bir V oluşturdum. Tekrar sıradaki yuvaya, yani örneğimizin devamı. Bakın. Şöyle. Aynı şekilde örneğimi buraya yapacağım. Sıramın sonunu bulacağım bu şekilde. Böyle. 1, 2, 3 zincir çekerek örgümü çevirdim. Şimdi bu yaptığımız yuvaların içine bakın. Şu yuvaların içine 1, 2, 3, 4, 5 tane trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Tam şu ara boşluğa bağladım. Bir zincir çektim. Yine yuvanın içine girdim. 1, 2, 3, 4, 5 trabzan yaptım. Bir zincir çektim. İki örneğin arasındaki boşluğa bir sık iğne ile bağladım. Bir zincir, ötekine geldim. Yuvanın içine 5 trabzan. 2, 3, 4 ve 5. Bir zincir, iki örneğin arasındaki boşluğa bağladım. Bir zincir, yine yuvanın içine. Sona kadar bu şekilde ilerleyeceğim. Her yuvanın içine 5 trabzan yaparak ilerleyelim. Ve bakın şöyle bir görüntümüz olacak. Evet arkadaşlar, sona kadar geldim. Şimdi bakın şurada ipimizi bağladığımız yere kadar sık iğne yapacağım buraya. Şuraya kadar ineceğim bakın. İlk sıramıza şu zincirlerimizi yaptığımız yere kadar. Şöyle germeyecek şekilde bakın şöyle geldim. Şimdi burayı şu zincir yaptığımız yerden katlayacağız. Bakın. Bu zincirlerime battığım sık iğnelerim. Şimdi burada bir zincir çektim. Ve bu aralarda 2 atlayıp bir bağlamıştık. Bakın 1, 2. Tam şu bağlantı noktasına şuraya bir sık iğne. Araya 2 tane. Bakın 1, 2. Tam bağlantı noktasına 1. Bu ipimi de bakın burada bırakmıştım. Şimdi bunu burada sakladım. Şu sık iğneleri batırdığım yere. Bakın arada 2 boşluğum vardı. 1, 2. Tam sık iğneyi batırdığım araya girdim. Bu da yakamızın böyle düzgün bir şekilde durmasını sağlayacak bir teknik. Bakın. Şu sık iğnenin tam arasında. Arada 2 boşluk bırakmıştık. 1, 2. Bir de burada sık iğne. Tam sık iğnenin arasından batırdım. Şöyle iyice bakın, yakın gösteriyorum. 1, 2. Şöyle tuttum. Bakın şu sık iğnenin tam arasından. Ne oldu burası? Bakın dümdüz böyle minicik bir şekilde yaka oluşturdu bize. Ve sonuna kadar bu işlemi
yapacağım. Böyle. Tam sona geldiğimde bakın şu şekilde bırakıp ipimi keseceğim. Şöyle çektim. Bakın. Şuradan alttan şöyle aldım bu ipi. Döndürdüm örgümü ve bunu kibar bir şekilde saklayacağım. Şöyle. Bakın tek aldım. Tek aldım. Ve şurada bir kere daha düğümlediğimde bizim işimiz oldu. Ve eyvah eyvah. Evet arkadaşlar, çok sıcak olduğu için camı kapıyı açmak zorunda kalıyoruz. Vantilatörler de çalışıyor ama aşırı bir sıcak var. O yüzden biraz çevre sesi fazla geliyor. Kusuruma bakmayın. Şöyle göstereyim, bizim minnoş yeleğimiz şu şekilde. Bakın. Oldu. Gördünüz mü tatlılığını bunun? Bu çok tatlı teyzeleri. Düğmeyi de şuradan bir altından yaptığımızda böyle bunlar uç uca gelecek. İnşallah buraya kadar sabredip benim bu güzel yeleğimi izlemişsinizdir nasıl yapıldığını. Çok kibar ve çok tatlı. 0-1 yaş çalışıyor. Ve bakın, ben bunu biraz seveyim. Umarım siz de benimle birlikte örersiniz. Şöyle göstereyim. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.